Selamlar, ismim Necmi. Ben bir multiple skleroz hastasıyım. İlaçsız yaşıyorum. Bu kanalda bulduğum çözümleri ve aslında hastalığın ne olduğunu insanlarla paylaşıyorum. Şimdi son geldiğim aşamada somatik sistem üzerine çalışıyorum. Somatik dediğiniz aslında fiziksel vücudunuzun kendisi. Fakat arada ince bir detay var. Somatik sistem beyninizden ayrılan vücut anlamına geliyor. Diyoruz ki vücudum işte elimi sıkıyorum çalışıyor. Hani kaslarımı geriyorum. Bunun hepsini ben yönetiyorum. Fakat şöyle bir örnek vereyim. Farkında olmadan elinizi ateşe değdirdiniz. Diyelim ocakta bir şey kaynıyor. Elinizi arkaya attınız ve o kaynayan ocağa değdi. O kadar hızlı vücudunuz elinizi çeker ki hani o kaynamanın kokusunu almanız gerekmiyor, onu hissetmeniz gerekmiyor. Hatta oradaki acıyı algılamadan önce vücudunuz buna tepki verir ve elinizi normal hızınızdan 4-5 kat daha hızlı, hani şu çekimden daha hızlı şekilde çeker. Bunu yapan somatik sistem. Bu özellikle bizim hastalığımız için çok önemli. Çünkü hastalığın bir yerinde şu tanım karşımıza çıkıyor. Hani moralini yüksek tut, canını sıkma, psikolojini iyi tut, hastalık düzelir. Öyle bir şey yok. Çünkü somatik sistem, hani vücudunuzun kendisi sizi yönetmeye başlarsa artık bir yerde şunu diyemiyorsunuz. Kaslarımı sıkıyorum, yürüyorum ama yürüyemiyorum. Kaslarımı sıkıyorum, ayağımı çekiyorum, ayak kalkmıyor. Yavaş kalkıyor. Bu toplumda gördüğümüz bunun benzeri bir tanım. İnme indi diye bir tanım vardır. Hani ayağıma inme indi, sağ tarafına felç geldi. Bu gibi durumlarda insanın vücudunun bazı organları tamamen devre dışı kalıyor. Uyurken mesela her şey otomatik pilot devralır. Hani uyurken nasıl nefes aldığınızı ya da yüzünüzde gezen bir böceği kalkıp da vuramazsınız. O sırada uyanmanız bile gerekmez. Otomatik pilot yaşamanız için gerekli temel her şeyi yapar ve o sizden çok daha hızlı düşünür, sizden çok daha detaylı ayrıntıları fark eder. Bunu şöyle söyleyeyim. Diyelim kalabalık bir grup insan var. Onların içerisine bir saniye baktığınız anda hem insanların karakterlerini hem nasıl tipleri olduğunu kabaca beyniniz algılar. Hani oturup tek tek onlar şu adamın mesleği bu, bu adamın budur diye söylemeniz gerekmiyor. Fakat onların yüz hatlarından, özellikle vücut yapılarından o bilinçaltınız analiz yapar. Otomatik pilot diyeceğim bundan sonra. Orada karışan nokta psikoloji ile somatik kısım karıştırılıyor. Özellikle psikosomatik kavramını halen şey zannediyorlar. İşte adamın canı çok sıkıldı. O sebeple işte her şeyi kafasına taktı. O sebeple hasta oldu. Böyle bir dünya yok. Somatik sistem kendi kendine düşünür, kendi kendine hesap yapar. Hastalığın zaten kilit noktası burası. Hani elinizi o sıcak ocağa değdirdiğiniz kısmı düşünün. Bir tehlike karşısında beyniniz 3 tane işlem yapabilir. Ya tehlikeden kaçarsınız ya da tehlikeyle savaşırsınız. Tehlikeye karşı tüm gücünüzle saldırırsınız. Bu durumda da vücudunuz saldırı için gerekli tüm enzimleri üretir. O bir saniyelik zamanda vücudunuz gerekenden fazla enerji üretir. Ve bunun sonucunda da hani savaşmaya karar vermişse o sırada hızlıca tüm adrenalin enzimlerini salgılayarak olabilen normal fizik şartlardan aşırı şekilde hareket edip yönetimi devralır. Şimdi buradaki 3 tane madde var. Bak, ya kaçar, ya saldırır ya da donup kalır. Kalan kısım aslında bizim hastalığımıza benziyor. Özellikle epilepsi hastalarında görülen durum. Bir keresinde hastanede
oturuyordum. Bir de hastaneye gidiyorsunuz ya. Kuru kuruya havaya bakmayın. İnsanları dinleyin. Etrafınızdaki insanların muhabbetlerini dinleyin. Öyle bir muhabbette iki adam konuşuyordu. Biri dedi ki ben köylüyüm. Bizim oğlan köyde bir kere yılan görmüş. Şimdi şehre geldik diyor. Köyü bıraktık, her şeyi terk ettik. Ama diyor şehirde bir boru gördüğü zaman çocuk yere düşüp çırpınmaya başlıyor, titremeye başlıyor. Aslında bu kaç saklan veya da don kal kısmının donup kalıyor. Bir önceki videoda anlatmıştım. Psikosomatik diye bir kavram var. Şimdi somatik kısım yaşamak için gerekli her şeyi yapıyor. O zaman hikayeye öbür taraftan bakalım. Bu vücut yaşamak için su içmesi gerekiyor, değil mi? Sen çalışırken, iş yaparken yeterli su içmiyorsun. Ya da unutuyorsun, kahve içip, çay içip su içtiğini zannediyorsun ve somatik sistem yetersiz su aldığı zaman problem üretmeye başlıyor. Bu bir, su. Ondan sonra somatik sistemin yeterli oksijen alması gerekiyor. Oksijen, şunu diyebilirsin. Ben zaten nefes alıyorum. Hani her taraf oksijen. Burnundan derince nefes aldığın zaman aslında derin alamadığını fark edersin. Bu çoğu zaman bunu fark etmek zordur. Çünkü koşturuyorsun, işe gidiyorsun, kalabalığın içinde metroya biniyorsun, otobüse biniyorsun ve bu sırada nasıl nefes aldığını bile düşünmüyorsun. Temiz oksijen alman gerekiyor ama şehir hayatında yaşıyorsun ve oksijeni hiç alamıyorsun bile aslında. Yani çok az alıyorsun ve ciğerlerin o oksijeni temizleyene kadar akla karayı seçiyor. Hani bir sürü uğraşıyor. Bunun yanında mevsimsel geçişler, özellikle kış geliyor, burnumuz tıkanıyor bak. Tam olarak grip olmasam bile burnun normalden fazla tıkanıyor. Şimdi ciğerlerimize temiz hava gitmesi, oksijenin çok gitmesi gerekiyor. Bunun için ayrıca bir ayrıntı vereyim. Şimdi eğer nezle oldunuz ya da burnunuz sürekli tıkanıyor, bunu açmanın da bir yolu var. Çünkü bak dedim ya, su, oksijen ve yemek. Bu üçünü bir şekilde en iyi şekilde almak gerekiyor. Fakat oksijen alamıyorsunuz. Bu elimde gördüğünüz iyotsuz tuz. İyot olmaması gerekiyor. Bunu yemiyoruz. Bunu bir bardak suyun içerisine bir şeker kaşığı tuz atıyoruz ve ılık suyu burnumuza çekiyoruz. O çektiğimiz ılık su sinüslerimizi temizliyor. Bugün özellikle vurgulamak istediğim somatik sistemi su lazım, oksijen lazım, yemek lazım. Üçünü de verdik. Neden halen mutlu olmuyor? Neden işler yolunda gitmiyor? Bir tane küçük bir detay var. Geceleri uyumuyorsunuz. Öyle duydum. Küçük kuşlar söyledi. Geceleri düzgün uyuyamıyorsunuz. Ya da uyusan bile erken kalkman gerekiyor, koşturman gerekiyor. Somatik sistemin dinlenmesi gerekiyor. Dinlendiği zaman da güzel ve sakin bir kafayla uyuması gerekiyor. Ve somatik sistem uyumak istediği halde kahve içip, gece yarısı kahve içip somatik sistemi uyutmuyorsunuz. Onun sonucunda da sistem arıza vermeye başlıyor. Bu somatik sistemin uykusu bizim hastalığın bir ucundaki en önemli sebeplerden biri. Şimdi uyumanız gerekiyor fakat yeterli uyumanız gerekiyor. Hani gece etrafta ses olmaması ve sakince uyuması gerekiyor. Bunun ayrıntılarını da daha sonra anlatacağım. Fakat somatik sistemi özellikle o 3 tane maddeyi biliyoruz. Temiz su, temiz oksijen ve düzgün yemek. Onun sonucunda da dördüncü madde 4, iyi bir uyku. Somatik sistem uyuduğu zaman ne oluyor onu anlatayım kısaca. Şimdi somatik sistem uyuduğu zaman vücutta tamir edebildiği her şeyi tamir ediyor. Dinlenirken yönetimi sizden devralıyor zaten. Uyurken otomatik pilot gerekli her şeyi tamir ediyor. Gerekli tüm görevlerini yapıyor. Erken uyanıyorsunuz diyelim. Geç yattınız, gece 1'de 2'de yattınız ve sabah 5'te 6'da koşa koşa uyandınız. Yani günde 6 saatten bile az uyudunuz.
Bu durumda somatik sistemin hesapları bozuluyor. Şöyle ki, somatik sistem gece vücudunuzdaki iltihapları, problemleri kurutmaya çalışıyor. Ak yuvarlar ortalığı birbirine katıyor. Fakat siz uyanmaya yakın onların durulması ve iltihap varsa iltihapların kurutulması gerekiyor. Bunun için vücudunuz kendi kendine kortizon üretiyor. Kortizon hastanede alıyorsunuz, tamam da sizin bir yerden almanız gerekmiyor. Beyniniz zaten kortizon üretiyor. Her gece, her sabah kortizon zaten salgılanıyor. Bu da hastalığın gene benim için çok önemli uçlarından, çok önemli noktalarından biri. Akyuvarlar neden coşuyor biliyor musun? Orada bir hastalık var. Normalde orada olmaması gereken bir iltihap var ve akyuvarlar o iltihaplı bölgeyi yok etmek için kendi bildikleri tek yöntem yok etmek. Akyuvarlar tamir etmez. Akyuvarlar bir şeyleri değiştirmez. Sadece yok ederler. Bakıyorlar orada iltihap var. Gidip onu yok edip dağıtıyorlar. Orada iltihap falan kalmıyor. Alerji diye bir olayı duymuşsunuzdur. Alerji herkeste olmuyor fakat cildi hassas, özellikle vücudu hassas kişilerde alerji oluyor. Çiçek tozları ya da pis hava alerjiye sebep olur. Alerji de aslında minik minik iltihap diye düşünebilirsiniz. Orada bir tahriş var. Vücudun bir yaşadığı bir problem var. Kortizon aslında bunu yapıyor. Kortizon verildiği zaman tahriş duruyor. İltihaplar yavaşlıyor ve bunun sonucunda da ak yuvarlar etrafa saldırmayı bırakıyor. Kortizon fazla olursa aslında gerçek olmayan fikirlere kapılabiliyorsunuz. Ve bunun bir sebebi de fazla kortizon olmasıymış. Bunu öğrendikten sonra biraz daha içim rahatladı. Çünkü bu hastalığı yendiğim zaman en azından insanlara şunu diyeceğim: güzel uyuyun. Güzel uyuyamıyorsanız sebeplerini sorgulayın. Gidip bu hastalık nereden çıktı ya da multiple skleroz ne demek diye aramayın. Önce geceleri neden uyuyamıyorum diye sorun. Gece kaç saate kadar televizyon izliyorsunuz bunu sorun. Ondan sonra zaten birçok şeyi hayatınızda düzene sokacaksınız. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.